Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Benim için bazı şeyler yolunda gidiyor, bazı şeyler gitmiyor. Ama sizi yolunda gitmeyen şeylerle üzmeyeceğim. Sağlık sorunlarımı bir kenara bırakıyorum ve yolunda giden haberle devam ediyorum. 1000 aboneye ulaştık ve bir kişiye paket hediye edeceğim. Bunu daha önce söylemiştim zaten. Peki bu paket hediye etme olayı nasıl olacak derseniz, gelecek 3 videomda videoların içinde ipuçları vereceğim arkadaşlar. Ve bariz bir şekilde ipucumuz bu şeklinde söyleyeceğim. Merak etmeyin. İpucuyu çok net bir şekilde anlayacaksınız. Bu 3 videonun sonunda ipuçlarını birleştiren arkadaşlarımız bana Discord'dan mesaj atacaklar. Ve bu ipuçlarını birleştirip doğru cevabı bulan arkadaşlarımız arasından bir kişiye paket hediye edeceğim. Tabii bunun bir süresi var arkadaşlar. Bir hafta diye düşünüyorum süreyi ama tabii o videoları ne sıklıkla yayınlayacağım tam net olmadığı için bu süre birazcık uzayabilir. 10 gün, 15 gün gibi. Maksimum 15 gün diyelim biz ona. Bu süre zarfında videolarımızdaki ipuçlarını toplayıp Discord'dan en son doğru cevabı ileten arkadaşlarımız ödül kazanma şansını yakalayacaklar. Evet, şimdi bugünkü videomuzun konusuna gelelim. Bugünkü videomuz bir serinin başlangıcı aslında. Sizlere 10 dakikada etkinlik anlatımı yapacağım. Tüm etkinliklerin taktiklerini, önemli noktalarını size 10 dakika içerisinde özetlemeye çalışacağım. Bunu yapabilecek miyim, sığdırabilecek miyim hepsine emin değilim. İlk etkinliğimiz de çılgınca olduğu için diğerlerinden biraz daha uzun anlatımlı bir etkinlik olduğu için bakalım nasıl olacak. Ben de hep birlikte sizle göreceğim. Şimdi bizim çılgınca etkinliğimiz yaklaşık 40 dakika sonra başlayacak. O yüzden biz şimdiden asker takaslarımızı, güçlendirmelerimizi yapmalıyız. Burada asker takası kelimesini kullanmamın sebebi arkadaşlar, siz eğer oyunun başlarındaysanız yani belirli bir sayıda askeriniz varsa atıyorum 50k, 100k, 150k gibi hani düşük sayıda askerleriniz varsa zaten siz tüm intikallerinizi kullandığınızda şehirde hiç asker bırakmamış oluyorsunuz. Bu durumda şehirde hiç asker kalmadığında da sizi kim savunacak arkadaşlar? Haliyle birileri de size takviye göndermeli. O yüzden bu takas lafını kullanıyorum. Yani belirli bir noktaya gelene kadar karşılıklı olmalı bu asker alışverişleri ki hani siz zor duruma düşmeyin. Belli bir noktadan sonra zaten herkesin asker sayıları belli bir miktarın üstünde olduktan sonra tek taraflı da gönderebilirsiniz. Zaten kendi şehriniz hiçbir koşulda yanmıyor. Hani öyle bir durum söz konusu olduğunda illa karşılıklı bir takasa girmek zorunda da değilsiniz tabii ki. Bu tamamen sizin eyaletin kaçıncı gününde olduğunuzla alakalı bir durum. Evet, şimdi ben 6 intikalimle güçlendirmelere başladım. Sizlere de göstereyim. Hemen en yakındaki hedefleri tercih edeceğim. Burada güçlendirme hedeflerini tercih ederken neye dikkat etmeniz derseniz, birincisi güçlendirdiğiniz kişinin aktif olarak Çılgın Joe etkinliğine katılması arkadaşlar. Çünkü aktif olarak katılmıyorsa eğer siz belirli seviyelerde, 17. seviyede sanırım, belirli seviyelerde sadece çevrim içi oyunculara gittiği için Joe o seviyelerde puan almamış olursunuz. O yüzden mutlaka katılacak kişileri tercih etmeye çalışın. Sonrasında dikkat edeceğiniz nokta güçlendirme yapacağınız kişinin şehrinde çok fazla birlik olmaması arkadaşlar. Yani ne kadar güçsüz bir kişiye, ne kadar birlik olmayan bir kişiyi güçlendirirseniz oradan o kadar çok puan kazanırsınız. Ben de Kristal 2, Kristal 3'leri güçlendireceğim bu yüzden. Bir kere en önemli hero'larınızı kendi şehrinizde barikatınızı savunmak için bırakmalısınız arkadaşlar. O yüzden buraya güçsüz hero'larla göndereceğiz. Şöyle rastgele seçebilirim. Burada göndermeyi tercih etmediğim hero'lardan biri Patrick arkadaşlar. Patrick'le garnizona giriyoruz çünkü. Burada normalde siz gönderirken piyadeye ağırlık verin arkadaşlar. Yani tabii bütün askerlerinizi gönderecekseniz illaki eşitle de yapabilirsiniz. Ama sadece belirli bir miktarını gönderebileceksiniz. Yani atıyorum benim şu an 1 milyon tane askerim var. 6 intikalim var. Bütün askerlerimi gönderemeyeceğim. O yüzden mecburen bazıları evde kalacak. Bu yüzden piyade göndermeyi tercih ediyoruz. Çılgın Joe saldırısı karşısında sonuçta gönderdiğiniz kişiyi savunacaksınız. En iyi piyadeler savunma yaptığı için yani hem sizin faydanıza hem de ittifak faydasına bir durum olmuş olur piyade göndermeniz. Ama dediğim gibi zaten tüm askerlerinizi dağıtacaksınız. Az miktar askeriniz varsa hem mızrakçı hem nişancı hepsini gönderebilirsiniz. Sadece 10. ve 20. seviyelerde karargaha gönderirken mümkün olduğunca piyade ağırlıklı göndermeye çalışın arkadaşlar. Ve tabii ki de öne Patrick kahramanınızı koyun. Evet, diğer bir. Burada zaten güçlendirme 0 olarak görünüyor arkadaşlar. Yani güçlendirme 0 olan kişilere yönelebilirsiniz.
Evet, bakalım başka kimler var güçsüz. Burada bir kristal bir var. Onu güçlendirelim. Yani gönderdiğiniz kişi ne kadar güçsüz olursa sizin gönderdiğiniz kahramanlar o kadar çok destek olmuş olur savunmada. O kadar çok fazla puan almış olursunuz. Çok takviye olanı atmak iyi değil arkadaşlar. Çok takviye varsa size az puan gelir. Takviyesi çok olmayan kişilere yönelmek lazım. Bir de petriğimi koymamaya dikkat ediyorum. Dediğim gibi sonra çekerken zorluk oluyor. Mecbur diğerlerine de göndereceğim. Şimdi online olacağım diyelim ve iademin olmadığını söyleyeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane intikalimizde güçlendirmemizi yaptık. Size de böyle etiket attılar güçlendirme için. Mümkünse şehirde mızrakçı da bırakmamamı söyledi. Hemen kısaca araya giriyorum. Frostar hediyesi için birinci ipucumuz daha arkadaşlar. İlk ipucumuz daha. Bu video içerisinde başka ipucu da olabileceğini unutmayın derim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar güçlendirme kısmını anlattım. Birazdan ikinci kısmına yani Joe saldırısının başladığı andan devam edeceğim videoya. Evet arkadaşlar bize böyle gözetleme atıp ne kadar evde birlik olduğunu göstermişler. Mesela sadece nişancı olan kişilere öneriyorlar. Tehlike arz etmiyor burası gibisinden. Bu kişilere destek atabilirsiniz diye bize yardımcı oluyorlar. Burada çılgın Joe esnasında iyileştirme yapmamanız önemli konulardan biri arkadaşlar. Çünkü iyileştirme yaparsanız size takviye eden, gönderen kişilerin alacağı puanı azaltmış olursunuz. Hem ittifakınız için kötü bir şey olmuş olur hem de arkadaşlarınız için kötü bir şey olmuş olur. Evet, çılgınca o saldırmaya başladı bakalım. Şimdi arkadaşlar çılgınca o bildiğiniz gibi 20 seviyeden oluşan saldırılar yapıyor. Her seviyede daha güçlü bir şekilde saldırıyor. Siz de çılgınca odan hem kendi şehrinizden puan almak için hem de takviye gönderdiğiniz yerlerden puan almak için askerlerinizi bölebildiğiniz kadar çok intikalle bölüp gönderiyorsunuz. Gönderirken piyadelere öncelik veriyorsunuz. Bunun iki sebebi var. Hem kendiniz daha çok puan almak için hem de şehrinizde piyade bırakmayıp arkadaşlarınızın daha çok puan alması için. Mesela ilk raporlarımız geldi şöyle. Raporların içeriğine baktığımızda zaten sabit her seviyenin kendi bir sabit puanı var. Bu değişmiyor. Ayrıca size takviye gönderen kişiler de puan almış oluyor. Mesela bizim takviye gönderdiğimiz yerden aldığımız puan 1300. Bana takviye gönderen kişilerin aldığı puanlar bu şekilde. Çünkü ben içeride bir miktar birlik bırakmak zorunda kaldığım için. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kendi aldığınız puanları görebiliyorsunuz. Buradan bayağı bir puan gelmiş. Kimmiş bu? Hemen bakalım. Evet, kristal bir arkadaşımızdan güzel puan gelmiş. Böyle kimlerden yüksek puan aldığınızı da aklınıza tutarsanız bir sonraki göndermelerinizde gördüğünüz gibi 30 seviye, kristal bir gibi düşük seviyeli arkadaşlardan daha çok puan alıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden o kişilere yönelebilirsiniz takviye gönderirken. Mesela bu arkadaştan daha az puan aldık çünkü daha fazla takviyesi var. Diğer yerde tek takviye gönderen ben olduğum için daha çok puan almıştık. Raporlar işte size ne yapmanız gerektiğini aslında gösteriyor arkadaşlar. Ayrıca bu raporlardan şöyle bir bilgi elde edebilirsiniz. Mesela diyelim ilk zamanlarda yanmalar oluyor.
işte yenemiyorsunuz, gelen saldırıyı karşılayamıyorsunuz. Takviye gönderdiğiniz kişi yanabiliyor. Siz kendiniz yanabiliyorsunuz. Bu durumda şurada zafer yerine bozgun yazıyor ve 2 yanmadan birini kullanmış oluyorsunuz. 2 yanma gerçekleştiğinde zaten artık Joe size saldırmaya devam etmiyor. Siz yenilmiş oluyorsunuz. Bu yüzden bu raporlara bakarak 2 kere yanan kişiden takviyelerinizi çekin arkadaşlar. Takviyesini yanmayan kişilere gönderin. Arkadaşlar müttefikleri güçlendir dediğinizde kimlere intikal ettiğini ve kimleri güçlendirebileceğinizi görebilirsiniz. Buradan bu saldıran kişileri güçlendirebilirsiniz. Yani bu kişiler yanmamış anlamına geliyor. Yanan kişideki takviyenizi alıp yanmamış kişilere göndereceksiniz arkadaşlar. Bunu da buradaki raporları takip ederek yapacaksınız. Ayrıca bir diğer noktada 10. ve 20. seviyeler. Onu da 10. seviyeye geldiğimi detaylı anlatacağım. Bak biri erkenden atmış. Erken atanları çıkarma falan da oluyor. Bak bir kişi daha gönderiyor. Bazı ittifaklar 10. seviyeden önce atanları çıkarıyor, geri gönderiyor. Bunun sebebi de adil olmaması tabii. Erken atmak çok mantıklı değil. Aslında erken atmak iki sebepten mantıklı değil. Siz bir intikalinizi oraya kullanırsanız erkenden bu sefer başka bir intikalden alacağınız 1000 puandan 2000 puandan oluyorsunuz. Mesela bak geride gönderildiler zaten. Gördüğünüz gibi erken girmeye izin vermedi. Çoğu ittifakta izin vermiyor. Geri gönderiyor gelenleri. Çünkü gerilecek seviye belli. Yani böyle bir hamle boşuna yapmayın. Ki zaten mantıklı bir hamle de değil. Bakın gördüğünüz gibi 5000 puan geliyor. 6. seviyede. Daha bunun 7'si var, 8'i var, 9'u var. Yani bu seviyelerde alacağınız puanlar sizin zaten burada garnizondan alacağınız puandan daha yüksek. Yani erken göndermek hiç mantıklı değil o yüzden. Ne zaman göndereceksiniz? Burada 9. seviye raporları gelmeye başlayacak. O raporlar geldiğinde 9 seviye raporlarından sonra hemen en yakınınızdan geri çekeceğiz. Biz buradakini çekeceğiz. O hangi sıradaymış bakayım? İkinci sırada. Aynen. Şuradaki ikinci sıradakini geri çekeceğim ve garnizona Patrick'le yollayacağım arkadaşlar. Sonra da 10. seviyenin raporu şuraya geldiğinde hemen garnizondan çıkarıp tekrar buradaki arkadaşa geri yollayacağım. Yani şu an için bu çok sıkıntı olmasa da ilk seviyelerde sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Eğer siz garnizona gönderdiğiniz kişi yani çekip gönderdiğiniz kişi geri bir şey garnizondan geri çıkartıp yani 10. seviye saldırısından sonra garnizondan hızlıca geri çıkıp tekrardan o güçlendirdiğiniz kişiye göndermezseniz o güçlendirdiğiniz kişi yanabiliyor. O yüzden burada hızlı davranmakta fayda var. Eğer garnizona girme ihtimaliniz hiç yoksa oradaki kriterleri sağlamıyor olabilirsiniz. Atıyorum T9 ister, T10 ister, işte FC1 ister. Tamamen hani ittifak yönetiminin belirlediği belli kurallar vardır. İşte Patrick ister, ondan sonracıma sadece full piyade gönderin ister vesaire vesaire. Hani bu kurallara uyamıyorsanız zaten hiç boşuna içeri göndermeyin, geri gönderilirsiniz arkadaşlar. Yani geri gönderilmek için bu aksiyona girmenize gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi 9'un raporları geldi ve hemen birliğimizi geri çağırıyoruz. Sonra saniyesi gelir gelmez garnizon ekle diyoruz. Birlikler döndü yazısı geldiğinde hemen şuradan Patrick'imizi koyuyoruz. Evet. Böylece 87K piyadeyi Patrick gönderdiğinde içeriye koymuş oluyoruz. Ve burada seferberlik gönderi bir balina olmalı arkadaşlar. Mutlaka balinanıza yer vermeniz lazım. Ki seferberlik lideri olarak buraya girip içerisinin kapasitesini yükselsin. Burada da R4'lere R5'lere görev düşüyor. Buradan sizi seferberlik gönderinde olarak diğer kişiyi yapmalı. İşte o balina olan arkadaşı yapmalı. Bazen burada haksızlıklar olabiliyor. Haksız yere tüm kurallara uyduğu halde çıkarılanlar olabiliyor. O zaman itiraz edebiliyorlar hali. Veya bazen kurallara uyduğunu sanıp uymadan gönderip de geri dönenler de itiraz edebiliyor, olay çıkartabiliyor. Bence çılgınca olay çıkarılması gereken bir etkinlik değil arkadaşlar. Yani garnizona girip giremediniz diye yani sıkıntı etmenize, dert etmenize veya ittifakla bir olay yaşamanıza gerek yok. O kadar büyütülecek bir şey değil diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi seferberlik önderi balina arkadaş oldu. Şu an için içeride kurallara uymayan biri yok denebilir. Sadece 89 gönderen biri var.
Evet, Joe geldi ve saldırıyor. Hemen buradan 10. seviyenin raporu gelir gelmez karargâhtan geri çıkacağız arkadaşlar hızlıca. Burada hazırda bekleyin raporun gelmesini. Evet, gördüğünüz gibi rapor geldi. Biz de 5. sıradayız. Vay, güzel rapor gelmiş. Neyse, incelemeyi sonra yapalım. Hemen şu arkadaşı geri güçlendirelim ki Joe saldırısı gelmeden güçlendirmiş olalım. Bu önden gidenler uzakta olanlara gidiyorlar arkadaşlar. Bize saldıranlar daha yeni geldi. O yüzden rapor kaçırmadık. İkinci ipucumuz çok arkadaşlar. Oyunda paket hediye edeceğim kişi bu ipuçlarını toplayıp 3 video sonunda Discord'dan bana mesaj atacak. Evet, ittifak olarak ikinci sıradayız arkadaşlar. Kişisel sıralamada 63 oldum. İttifak olarak ikinci sıralamada olmak güzel. Çünkü normalde 3. sıradayız ama bu etkinlikte aktif ve başarılı olduğumuzu gösteriyor ki ikinci sırada tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, güçlendirme aşamasını gösterdim. Yani Çılgın Joe öncesini gösterdim. Çılgın Joe esnasında nelere dikkat ettiğimizi karargah kısmını gösterdim. Artık da başka gösterilecek bir şey kalmadı. Evet, bilmiyorum 10 dakikada becerebildim mi özetlemeyi. Bakalım videomuz kaç dakika sürecek. Şu an edit aşamasına girmediğim için henüz bilemiyorum. Bu serimiz tutulur diye tahmin ediyorum. Tutulur diye ümit ediyorum. Çünkü sizlere böyle çok yormadan, çok uzun gelmeden kısaca tüm etkinlikleri özetlemek istiyorum ki Whiteout'ta daha çok Türkler aktif olsun, daha çok Türkler başarı elde etsin. Siz de kendi ittifakınızdaki kişilerle bu etkinlik taktikleri videolarını paylaşırsanız hem çok zamanları gitmemiş olur, hızlıca bakarlar 10 dakikalık videolar olduğu için hem de siz etkinliklerde başarı elde edip daha kolay yükselirsiniz. Tabii daha çok videomuz gelmesi için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza dürtün, onlar da beğensin, onlar da abone olsun, onlar da yorum yapsın. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.